Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sürruh Sohbetler 3. Sehavet nedir? Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu veçheh, soru sormak ilmin yarısıdır buyurur. Sizleri bir hanım annenin alim bir zatı sorularıyla nasıl müşkil bir duruma soktuğunu nakledeceğim. Şayet gönül açık olursa söz de yerini bulur. Bir kadın Hayyan ismindeki alim bir zatın bulunduğu meclise gelir. Bir sorum var, sormak istiyorum. İçinizde ehliyetli bir kimse var mı? Der. Mecliste bulunanlar Hayyan'ı gösterirler. Kadın işaret edilen şahsın yanına gider ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Hoca efendi, sizce sehavet, cömertlik nedir? İta, bezl, esirgemeden kendi isteğiyle verme ve İsar'dan ibarettir. Bu sözünde ne demek istedin? İta, vermek demektir. Bezl etmek ondan sonra gelir. İsar ise kendine lazım olanı ihtiyacından dolayı bir başkasına vermektir. Hoca efendinin vermiş olduğu cevapla yetinmeyen kadın sözüne şöyle devam eder. O senin söylediğin dünyadaki sehadır. Asıl dine göre seha nedir? Cenab-ı Hakk'a hiçbir ağırlık hissetmeksizin sehayı kalp ile ibadet etmektir. Kişi kaza namazı kılar yorulmaz, Kur'an okur bıtkınlık gelmez, tevhid ve lafzayı celal okur, usanmaz, işte böylece hiç ağırlık hissetmeksizin Allah'a ibadet etmeye seha denir. Dinde seha budur. Efendim, siz haktan ibadet mukabilinde mükafat talebinde bulunur musunuz? Tabii ki hemşire hanım. Çünkü Allahu Teala bir haseneye 10 misli sevap vaat etmektedir. Binaenaleyh biz kullar da bu mükafatı arzular ve talep ederiz. Fesubhanallah. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki bir verip de 10 aldıktan sonra verme işi şaşılacak bir şey. Bakınız kadın nasıl taaccüp ediyor. Siz birisine 1 lira verseniz de ondan 10 lira alsanız bu sehavet mi olur, dilencilik mi? Allah'a 1 verip de 10 aldıktan sonra kulun sehaveti nerede kalır? Rızayı bari bu amelin neresindedir? O halde sizin indinizde seha nedir? Ben de sizden soruyorum hanım bacım. Cenab-ı Hakk'a mütenaim ve mütelezziz olup Allah'a itaat ederek lezzet alıp hiçbir kerahat hissetmeksizin ibadette bulunmaktır. Sehavet işte budur. Şu haldeki kul ibadeti mukabilinde hiçbir ecir istemezse Mevla-i Zülcelal o kul hakkında istediğini yapar. Mesela evladı babasından bazı isteklerde bulunsa, baba beni evlendir, bana ev yap, iş bul diyecek olsa baba evladının itaatli olup olmadığına bakar. Eğer evladı itaatli ise ona asi evladına davrandığı gibi davranmaz, onun isteklerini yerine getirir. Allah'a itaati olmayan kimse 100.000 yıl ibadet yapsa Allah razı olmadıktan sonra bir şey verir mi? Onun ibadeti ne işe yarar ki? İbadet ancak cennette dereceyi arttırır. Aslında imandır cennetin anahtarı. Cennette ebedi durmak, imanda ebedi durmaktır. Cennette derece amellerdedir. Ey hoca efendi, Cenab-ı Hak'tan haya etmez misiniz ki kalbinize nazar buyursun da sizin bir şey mukabilinde bir şey istediğinize muttali olsun. Bu dünyada bile hoş görülmez. Kıymetli kardeşlerim, Yunus 47 yıl şeyhine hizmet etti de şeyhi "Çık git bu dem, hizmete dayanamadın" dedi. Yani 47 yıl hizmet etmiş de dervişler demiş ki kızını alacak da onun için hizmet ediyor. Yunus Emre dergah için dağlardan odun toplarmış, efendisi Tapduk Emre ama bir zat. Evladım, dağlarda eğri odun yok mu diye sorar. Yunus ihvana ibret olsun diye. Hepsi eğri efendim, ancak bu kapıya eğri odun yaraşmaz, doğru yakışır. Arayı doğrusunu seçerim, bu kapıya eğrisi olmaz der. Hazreti Yunus kendi kendine de kızıp durur. Kızını isteyerek bu iş olmaz der derunundan.
Fakat Yunus'un niyetindeki istikameti gören şeyhi, kızıyla izdivaç eyler onu. Hanım anne sözüne devamla şöyle der: bir insana bile layık görmediğiniz bir kusuru Allah Celle Celaluhu için nasıl uygun görebiliriz? Cennetini ver, hurini ver, köşklerini ver diye ona nasıl ibadet ederiz? İbadetlerde böyle bir niyet asla söz konusu olamaz. Hayyan ve yanındakiler bu hanımannenin sözleri karşısında ne söyleyeceklerini bilemezler ve şaşa kalırlar. Hayyan kadına teşekkür eder ve ayrıca ondan özür diler. Evet kardeşlerim, niyetimiz Allah'a Celle Celaluhu karşı sahih ve düzgün olursa, böylece bütün bir mahlukata karşı da samimi ve gönülden olur. Allah Celle Celaluhu cümlemize bu hanım annemizin bahsini ettiği niyeti haliseyi lütfetsin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.